Herkese merhaba arkadaşlar. ATMO'nun 23. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde burada gördüğünüz reaktörleri yapmıştık. Ayrıca şu tarafta da reaktörlerimiz vardı. Bunlarla beraber şöyle ATM Star için gerekli olan Philosopher Fuel'in Insanity Bloğunu elde etmiştik. Ve bunların otomasyonunu falan ayarlamıştık. Muhtemelen reaktörlerle işimiz bitti. O yüzden artık yeni kısma geçebiliriz. Şöyle görevlerden bakarsak yeni geçeceğimiz kısım buradaki kısım. Bunun için aslında bizden istediği şeylerin birçoğu şu anda mevcut. Şöyle bakarsak antimatter'ımız zaten var. Singularity'yi çok kolay craftlayabiliyoruz. Lightning kısmı çok zor olmayacak ama bunu da craftlamamız lazım. Onun haricinde muhtemelen şuradaki portable items ile kolaylıkla craftlayabileceğiz çünkü bizim bunlarla alakalı bir sorunumuz yok. Kolaylıkla bunları craftlayabiliyorduk. Sadece biraz zaman alır en fazla. Onun haricinde sadece burada bizi biraz zorlayacak bir şey var. O da Aerial Interface. Bunu yapmamız lazım. Bunun için Numeric Craft'a girmemiz lazım. Yani bu bölümde önce şunların diğerlerini ayarlayacağız. Daha sonra Numeric Craft'a gireceğiz. Şimdi öncelikle gelelim şunların bir yavaş yavaş craft'ını ayarlayalım. Ben buradaki kısmı direkt olarak sisteme öğreteceğim. Sisteme craftlatacağım. Zaten bunu elle craftlamak çok mantıklı olmaz. Şöyle 256 milyon ve Mega Chest'i öğretiyoruz. Şöyle sanırsam gerekli her şeyi öğrettim. Artık bunun craftını verebiliyor muyuz? Bakalım. Castile, Ingot ve Mega Itemsel Hosting eksikmiş. Bu ikisini öğreteceğiz. Şöyle gelelim. Bunlar da kolaydır. Muhtemelen ikisi de bunun için gerekiyor zaten. Şöyle birincisi bu şekilde yapılıyor. İkincisi bu nasıl yapılıyormuş? Bir bakalım hemen. Bunu da şöyle reaction chamber içerisinde yapabiliyormuşuz. Zaten malzemeler bizde var gördüğünüz gibi. Şunları da bir yerleştirelim. Reaction chamber'ımız dolmuş aslında ama bunun yerine ne koysak? Bizim Flux kristalimiz olması lazım. Bunu direkt seedini yapmış olmamız lazım. Hatta şöyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi 1.9 milyon bundan var. O yüzden onu kaldırdım. Şöyle 256 yazalım, artık bunu gördüğünüz gibi craftlayabiliyoruz. 464 bin tane eşya kullanacak sanırsam bunu craftlamak için. Şöyle bunu başlattık. Burası biraz uzun sürecek, sebebi de bizim buradaki inscriber'ların hepsi çalışmaya başlayacak. Bunlar biraz hızlandırılamadığı için yavaş çalışıyor. O yüzden onları beklerken diğer şeyleri yapabiliriz. Şimdi ne gerekiyordu bize? 2 tane antimatter gerekiyordu. 2 tane antimatter'ımız tamam. 1 tane singularity istiyormuş. Hemen onu da alalım. Burası da tamam. Bu arada bu 256 milyonluklardan 2 tane istiyormuş. Yani bir tane daha craftını vereceğim. Certus Quartz Dust'ımız bitti. Çok garip. Onu da şöyle Crusher respisine ekleyelim. Biz bunu normalde şöyle yapıyorduk. Extract üzerinde yapıyorduk ama ben Extract'ı kaldırdım. Buradaki Certus Quartz kristalimiz zaten var diye. O yüzden bunu geleceğim şuraya bir öğreteyim. Crusher'a atalım bunu. Şöyle öğretiyorum. Bunu 9'lu öğretelim yine. Daha hızlı yapsın. Crushing faktörünün içerisine atıyorum. Burası da tamam. Artık bir tane daha isteyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi ne kaldı burada? Sadece ortadaki kısmı yapmak kaldı. Bunu dediğim gibi en sona bırakacağım. Geri kalan şeyler oluyor şu anda. Peki ortadaki kısmı nasıl yapıyoruz? Yani Lightning Upgrade Orb'u nasıl yapıyoruz ona bakalım. Öncelikle bizden Lightning Rune istiyor ve ortasında da Empty Upgrade Orb istiyormuş. Bunu direkt yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Arcane Ingot ve Mithril Ingot'umuz eksik. Bu ikisini bir nasıl yapabiliyoruz ona bakalım. Arcane Ingot'un yapımı oldukça kolaymış. Şöyle direkt Arcane Essence'larla yapılıyormuş. Bunu hallettik. Daha sonra Mithril için de bize ne gerekiyor? Mithril Scrap gerekiyor. Biz daha önce hiç Mithril bulmadık sanırsam. Şöyle Mithril yazıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir Mithril bulmamışız. Acaba direkt madenini kazdırsak çıkar mı? Bir onu deneyelim. Bizim buradaki miner'la beraber. Şöyle geldim config kısmından new filter dedim. Item stack dedim. Bunların ikisini de bir atmayı deneyeceğim. Şöyle ikisini de ekledim. Start desem aynen çıktı mı? Yok, çıkmadı galiba. Bir buranın kazması bitsin. Ondan sonra bir bakalım çıktı mı çıkmadı mı anlarız. Yerini değiştirdiğim için biraz daha maden buldu. Yani burada çok bulabilmiş gibi gözükmüyor. Son olarak bir de Mining Dimension'da bakmak istiyorum. Belki Mining Dimension'da çıkar. Şöyle ayarlamanı yaptım. Diğerlerinin filtresini şimdilik kapalı yaptım. Gelelim bir start'a basalım. Maalesef burada da gördüğünüz gibi yok gözüküyor. Bu arada şöyle görevlerden gezinirken Empty Upgrade Orb'u veren bir şey gördüm. Bunu nasıl yapıyoruz açıkçası bilmiyorum. Şöyle bakınıyordum ben hangisine veriyor diye ama burada tam bulamadım. Muhtemelen bosslardan falan da çıkıyor olabilir. Tam olarak bilmiyorum dediğim gibi. Bir de bize ne gerekiyor? Şuradaki Lightning gerekiyor. Lightning için Blank Runestone gerekiyormuş. Blank Runestone'da herhangi bir Runestone'la beraber mesela burada diyelim Holy yaptık. Holy'yi nereden yapıyorduk? Muhtemelen şuradaki bossların bir tanesi veriyor. Ya da bu veriyormuş. Tamam, buradan Blink yapabiliyormuşuz. Yani Dead Knight'ı bulacağız burada. Şimdi önce gelelim. Ne yapacaktık burada? Şunu yapacaktık. Arcane Anvil. Bunun için bize 2 tane şundan gerekiyor. Oldukça kolay. Daha sonra bir tane de normal Anvil gerekiyor. Bunu da hallettik. Arcane Anvil'ı şöyle yapmış olduk. Bu ne işimize yarayacak bilmiyorum ama şöyle koydum. Bununla beraber şuradaki Empty Orb'u alıyoruz. Dediğim gibi büyü modlarında pek bilgili değilim, o yüzden çok fazla bir şey de anlatamıyorum size. Şimdi sıradaki şey Lightning Rune. Onun için Dead Knight'ı bulmamız lazım. Peki Dead Knight'ı nereden buluyoruz? Sanırsam şöyle bir yapıdan buluyoruz. Yani Catacombs diye bir yere gideceğiz gibi gözüküyor. Gelelim bunu bir Explorer kompasla arama yapalım. Catacombs aynen şurası. Undergarden'a ve Overworld'de varmış. Overworld'dekini yani bizim dünyamızdakini arıyorum. Şöyle 1100 blok uzakta bir tane çıktı. Oraya ben bir gideyim. Daha sonra devam edelim. Şöyle yaklaşık olarak geldik. 10 kaldı. 5, 4, 3, 2. Yani şuralarda bir yer. Buradan aşağıya kazacağız.
Muhtemelen bunun alt tarafında bir yerde. Şurası mı bir bakalım. Aynen bulduk. Buradaki kısmı dolaşacağız yani. Buradaki yaratıklar bizi zorlamayacaktır. O yüzden yaratıklarla çok uğraşmalı mıyız bilmiyorum. Chestlerden de zaten çok güzel bir şey çıkmıyor gördüğünüz gibi. Sadece buranın boss'u lazım bize. O zaman ben şöyle yapayım. Etrafta biraz dolaşayım. Buranın boss'unu bulayım. Sanırsam boss kısmını bulduk. Şuradaki kısım gibi gözüküyor. Etrafta çok fazla bir şey yok. Çok fazla yaratık falan var. Bazı şurada bizim daha önce bulmadığımız charmlar var. Onları topladım. Bu arada çok fazla zombi spamlanıyor. Yani inanılmaz fazla zombi spamlanıyor. Bunun sebebi nedir bilmiyorum. Şöyle bir de bazı Iron Spellbook'un şeylerini aldım. Yanlışlıkla şunu sildirmeyelim. Mesela şunları aldım. Black Rune de burada çıkıyormuş. Bunu da topladım. Onun haricinde boss'umuz buradaymış gibi duruyor. Boss'u spamlamak, canlandırmak için bir şey yapmamız gerekiyor mu? Sağ tıklamamız yeterli oluyormuş. Muhtemelen bu arada buradaki boss'u da tek atacağız. O yüzden şöyle bir etrafı dolaşayım. Etrafta anormal farklı bir şey var mı diye bir bakayım. Şuranın içerisinde belki bir şeyler olabilir. Aynen şurada chest varmış mesela. Yani chest'in içerisinde güzel olabilecek şeyler var. Oyun başında güzel olur ama şu anda ihtiyacımız olur mu bilmiyorum. Ama ben yine de şöyle gelmişken toplayayım diyorum. Boss kendi Wither sanıyor galiba. Neyse bir bakalım. Tek atabiliyor muyuz boss'a? Onda bir bakarız. Boss nerede? Nereye ışınlandı acaba? Yukarı ışınlandı. Vurdum. Aa tek yemedi. Şey var sanırsam. Chapter yani. Bir tane öldürdükten sonra bir kez daha öldürmemiz gerekiyor. Ve tekrar açıldı. Gördüğünüz gibi kendi kendine öldü. Bununla beraber bize ne verdi? Muhtemelen bir şeyler vermiş olması lazım. Onlar da aşağıda. Birincisi tropisini aldık. İkincisi şöyle bir bakalım. Ink falan aldık ama şunları bir içeri atacağım çünkü üzerimde yer yok gördüğünüz gibi. Onun haricinde Blood Staff diye bir şey aldık. Yani rune kısmı buradan çıkmadı sanırsam ama rune'ü biz zaten buradaki chestlerden bulabiliyormuşuz. O yüzden etrafta biraz dolaşacağım, chest toplayacağım. Bize 8 tane mi chest lazımdı? Bir bakalım tekrardan şöyle. Lightning için aynen 8 tane rune lazımmış. Yani 8 tane rune toplamam lazım benim. Bir etraftaki sandıkları toplayayım, içerisinden rune çıkarsa rune'leri alayım. Sonra devam edelim. Burada bayağı bir chest açtım ancak daha fazla Black Rune bulamadım. O yüzden farklı bir tane daha buradaki yapıdan bulmak istiyorum. Biraz daha ben etrafta dolaşayım, farklı bir tane daha bu yapıdan bulayım. Onu da lootlayayım. Oradaki boss'u da bir tekrardan keseriz. Bu arada bayağıdır chest açıyorum. İlk çıkan Black Rune. Diğerlerini şuranın içerisine koydum. Toplamda 4 tane oldu. Böyle içerisine koyabildiğim şeyleri bunun içerisine koyuyorum. Daha az yer kaplasın diye. Şöyle bir ikincisini de boss'unu da fightlayalım. Bakalım bu sefer farklı bir şey çıkacak mı? Üzerimi de bir boşaltmak istiyorum. Mesela şöyleyiz şuraya kadar. Hatta şunu da çıkartırsak en altta 2 tane slot dolu diye görebiliriz. Şöyle bunu tekrardan bir canlandırdım. Bakalım bu sefer farklı bir şey çıkartabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi 250'ye indi mi canı hasar yemez oluyor belirli bir süre. Sonra tekrardan bekliyoruz. Sonra öldürdük. Ne verdi? Yani kendi staff'ını veriyor. Biraz böyle büyüler veriyor. Ama buradaki Black Rune'den vermiyor gibi duruyor. O yüzden buradaki chestleri dolaşacağız gibi. Muhtemelen daha kolay bir yolu vardır. Modpack'i bilen, daha doğrusu modu bilen arkadaşlar şöyle yapsam bulabilirdim falan derler ama ben bilmediğim için maalesef böyle amele gibi arıyorum etrafı. Bir tane daha bulduk. Ben biraz daha dolaşayım. Etrafta bulabildiğim kadar rune toplayayım. Daha sonra devam edelim. Böyle bakarsak 3 tane buranın içerisinde var. Hatta şöyle çıkartalım. Toplamda 9 tane oldu. 6 tane üstümüzde vardı. Artık buraları daha fazla dolaşmayalım. Yani ekstra bir şey çıkıyormuş gibi gözükmüyor. Buranın içerisinden de Black Rune bayağı bir zor çıkıyor. Yani bayağı bir dolaştım. Burası ikinci dolaştığım şey dediğim gibi. Şöyle testlere falan bakıyorum. Yani ne işe yaradığını bilmediğim şeyler çıkıyor. Bazen şöyle bazı şeylerin içerisine falan gizlemişler.
Mesela şurada bir tane daha çıktı. Şu tarafta bir şeyler var. Ona da bir bakalım. Yani böyle dolaşıp bulmanız gerekiyor. Biraz uğraştırıcı ama yeterince bulduk bence. Evimize geri dönebiliriz. Belki bir işe yarar diye burada çıkan şeylerin tamamını depoladım. Yani şuradaki booklar ne işe yarıyor gerçekten bilmiyorum. Yorumlarda belirtirseniz ben de öğrenmiş olurum. Bunları yaptığımıza göre artık şuradaki kısmı yapabiliriz. Lightning Upgrade Orb'u yapacaktık. Bunun için bu gerekiyordu. Bunun için de bize ne gerekiyor? Bottle of Lightning gerekiyor ve Black Runestone gerekiyor. Bundan zaten var. Peki Bottle of Lightning'i nasıl yapıyoruz? Şöyle bakarsak Charged Creeper'a Empty Bottle'la beraber tıkladığımız zaman oluyormuş. Yani bizim Creeper charge'lamamız lazım öncelikle. Onu da zaten daha önce yaptığımız Lightning Grenade'lerle beraber yapabiliriz. Bu arada şunun craft'ı hala devam ediyormuş. 32 dakika mı olmuş? Ne kadar olmuş? 37 dakika olmuş. 37 dakikadır hala devam ediyor gördüğünüz gibi craft'ı. Hatta 39 dakika. Bakalım ne kadar uzun sürecek artık göreceğiz. Şimdi şöyle Shine'in base'e geldim. Shine'in base'inde şurada Creeper spawner vardı. Bunu bir aktif edeceğim. Creeper'lar bir spawnlansın. Bunların hepsini artık şuradaki bizim Lightning Grenade ile beraber elektrikli hale getirelim. Şöyle atıyorum hepsini birden. Aynen hepsini birden getirebildik. Çok güzel. Şimdi bunlara sağ tıkladığımız zaman ikişer ikişer alıyor sanırsam. Daha sonra öldürüyor bunları. Gördüğünüz gibi. Toplayabildiğim kadar toplayayım. Belki daha sonra başka bir şeyde işimize yarar. Şöyle 64 tane Lightning oldu. Gerisini de öldürebiliriz. Bunlara ihtiyacımız yok artık. Şimdi artık gerekli şeyi craftlayabiliriz. Şöyle geldik Lightning Upgrade kısmına. Bunun için öncelikle şundan 8 tane craftlayacağız. Yani 64 tanesi bize tam yetecek sanırsam. Gördüğünüz gibi 8 tane bundan yaptık. Daha sonra bunu da şöyle Lightning Upgrade Orb'a çeviriyoruz. Bir tane şeyi daha tamamlamış olmamız lazım bizim buradaki ATM Star kısmından. Gördüğünüz gibi şu da tamam. Şöyle bir yerleştirelim sanki craft yapıyormuşuz gibi. Bu ortada mıydı? Tekrardan bakalım. Yukarı 2 tane ATM. Ortaya bir tane bundan. 2 tane zaten 256K'mız oluşuyor. Sadece bunu yapmak kaldı. Yani buradan sonrasını Numeric Craft olarak düşünebilirsiniz. Olabildiğince hızlı şekilde Numeric Craft'ta ilerlemek istiyorum. Şimdi bizim envanterde chestlerden falan çıkan bazı şeyler varmış. Yoksa siz şöyle craftlayabilirsiniz. Bir tane air kompresör alıyorum. Daha sonra başka ne varmış böyle? Pressure chamber wall, bu da işimize yarar. Termal kompresör nasıl kullanılıyor tam hatırlamıyorum ama bunu boş vereceğim. Interface 2 tane işimize yarar. Daha sonra bizim ne yapmamız lazım? Buradaki pressure chamber'ı craftlamak için pressure chamber wall'lardan lazım. Yani şunlardan lazım. Bunları craftlamak için reinforcement brick lazım. Bizim üzerimizde yine biraz varmış. Bunların yapımı da oldukça kolay. Compressed iron'la yapıyoruz şöyle. Compressed iron nasıl yapılıyor derseniz de onu da şöyle yapıyorsunuz. Iron'ı TNT ile beraber patlattığınız zaman compressed iron elde ediyorsunuz. Numeric chamber'ı yaptığınız zaman da numeric chamber'ın içerisinde direkt elde edebiliyorsunuz. Şöyle biraz daha bunları elde edelim. Kaç tane ihtiyacımız olacak tam hatırlamıyorum. Bunu nereye kuralım? Bunu da şu taraflara, buradaki boşluğa kurabiliriz. Şimdi 3'e 3'lük bir build yapacağız. Bunu 5'e 5 şeklinde de yapabilirsiniz. 3'e 3 ya da 5'e 5 oluyor. Daha hızlı havada olsun istediğim için şöyle ben 3'e 3 yapmak istiyorum. Şimdi bunu yaptık. Input output'unu koymadık. Input output'unu koyduğumuz zaman tamam olacak. Şimdi bir tarafına input, bir tarafına output, bir tarafına da hava girişi için wall koymanız lazım. Bu arada şuna dikkat etmeniz lazım. Buradaki input output'ların yani interface'lerin yüzü var. Mesela şuraya bakarsak burada mavi, bu tarafta turuncu kısmı var. Mavi input, turuncu output oluyor. Ve sizin bunun içerisine mesela şöyle koyduğunuz zaman bu taraftan alıp diğer tarafa aktarıyor demek. Böyle yaparsam da bizim taraftan alıp içeriye aktarıyor demek. Yani iki farklı yüzü böyle koymanız lazım. Daha sonra da bir tane wall koyuyoruz. Wall'u nasıl koyduğumuz önemli değil. Gördüğünüz gibi multiblok haline geldi. Şimdi air kompresörleri kullanarak artık buna hava üretebiliriz. Şimdi bunun hiç kablosu yok sanırsam bizde. Bu arada köylerden falan bunların aslında advanced versiyonunu bulabiliyoruz ama nasıl yapıldığını anlatmak amacıyla böyle bir şey de yapmak istiyorum. Şimdi biraz da şöyle tüp craftlayalım. Bunlar da hava akışını sağlıyor. Şimdi geldim şu ikisini birbirine bağladım. Gördüğünüz gibi bunun arkasından çıkan şey buraya geliyor. Bu ne üretiyor? Hava üretiyor. Havayı nasıl üretiyoruz? Kömürle üretiyoruz. Hemen şöyle kömür aldım. İçeriye aktardım. Gördüğünüz gibi çok yavaş bir şekilde bu hava üretmeye başlayacak. Bunu tabii ki de timeout'la hızlandırabilirsiniz ama bunu çok fazla hızlandırmayın. Çünkü 5 barı geçtiği zaman burası patlamış oluyor. Yani 5 barın üzerine geçerseniz burası riskli demek. Şimdi benim burada işimi kolaylaştırmak için yapmak istediğim ilk şey buradaki flux kompresör. Gerçi bunu yapmak için de advanced gerekiyormuş. Bu arada patlattık gördüğünüz gibi. Buradaki kablolar çok hızlı bir şekilde aktaramadığı için mesela burası 1.70, burası 5'e çıktı bu 1.70 olmasına rağmen. O yüzden patladı. Şöyle yavaş yavaş hızlandırın. Mesela ilk 4x yaptım. Muhtemelen yeterli olacaktır. Hatta safety tube koyabilirsek. Bizde safety tube de varmış. Yapımı şöyle. Çok zor değil. Şu tarafa ekleyelim. Eğer burası 5 barın üzerine çıkarsa buradaki şey dışarı doğru hava bırakacak. Buranın patlamasını bir nevi engelleyebilir. Şimdi geçelim craftlarımıza. Biz bunu yapmak istiyoruz. Bunun için bizim minimum advanced seviyeye geçmemiz gerekiyor. Advanced seviyesine geçmek için assembly yapmamız gerekiyor.
Assembly içinde PCB artı plastiğe geçmemiz gerekiyor. Burada plastik olarak Industrial Forging'ini kabul ediyormuş. Plastiği hiç uğraşmayacağım. Direkt PCB'ye geçmek istiyorum. PCB için şöyle etching tankta bizim empty PCB'yi geçirmemiz gerekiyor. Yani önce bir etching tank yaparak başlayacağız. Ortaya bir tane small tank. Bunu alıyoruz. Şöyle etching tank'a çevirdik. Muhtemelen bu arada bunun da chapter'ı vardır ama aynen şuradaki chapter. Eğer isterseniz buradaki chapter'dan da ilerleyebilirsiniz ama ben buradaki chapter'dan ilerlemeye hiç uğraşmayacağım. Direkt olarak kendi bildiğim şekilde yapacağım. Etching tank tamam. Daha sonra şöyle bizim empty PCB yapmamız gerekiyor. Empty PCB için burada her türlü plastiği istiyor galiba. Aynen plastiği de her türlü yapmamız gerekiyormuş. Burası biraz uğraştıracak açıkçası. Şöyle molten plastik. Molten plastik için ne istiyor? Gelirsek Thermonumeric Processing Plant'ten LPG ya da biyodizel geçirmemiz gerekiyormuş. Bu LPG ya da biyodizeli nasıl yapıyoruz? Bu arada başka modlarınkini de kabul ediyorum. Şöyle bir bakacağım kolay bir şey var mı diye. Şimdi Immersive'in Plant Oil'i artı Immersive'in etanolunu birleştirdiğimiz zaman bize şuradaki biyodizeli veriyormuş. Yani bu şekilde çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Biz zaten bunları daha önce burada yapmıştık. Şimdi Squeezer'da herhangi bir seed geçireceğiz. Bunların önemi var. Mesela hem seed geçirirsek 120 veriyormuş. Daha fazla veriyor. Direkt hem seed geçirelim. Şöyle bol bol yapabildiğim kadar yapacağım açıkçası. İkinci şey için ne yapacağız? Etanol yapacağız. Etanol için buradan ne geçiriyorduk? Honey bottle mı geçiriyorduk? Aynen honey bottle'ı geçireceğiz. Bunu zaten daha önce yapmıştık. Onu daha hangi makineden? Şuradaki makineden geçiriyoruz sanırsam. Ya da bir yandaki mi? Fermenter'dan geçiriyoruz. Burası refinery. Şurası mı fermenter? Aynen buradan geçiriyormuşuz. Bunlar da bir geçsin. Ben bunların sıvılarını bir alayım. Şimdi bunlardan bir miktar geçirdim. Bu tarafa geri dönebiliriz. Şimdi bize ne lazım? Fluid mixer lazım bunu yapmak için. Fluid mixer için 3 tane buradaki tanktan. Burası kolay. Daha sonra ortadaki turbine rotor istiyor. Turbine rotor için 3 tane turbine blade. Turbine blade'leri de şöyle Pneumatic Craft'ın chamber'ın içerisinde yapıyoruz. 6 tane redstone, 3 tane gold alacağım yani. Bu arada şurası 5 barın üzerine çıktı ve hafif hafif üflemeye başlıyor. Hatta şöyle 4-9 olunca üflemeye başlayacak, göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz gibi hava üflüyor. Sesi geliyor size bir ama particle'lar açık olursa particle da var. Şimdi şurası input olması lazım. Buraya bir chest. Daha sonra şu tarafa bir chest. Daha sonra 2 tane item pipe bağlıyorum. Umarım başka dirençleri kabul ediyordur. Şöyle gelelim. Bir tane buraya, bir tane de diğer tarafa koyacağız. Bunu da şöyle chest tarafından output olarak alacağız. Bunu da içerisine hızlandırmayı koydum. Şimdi artık bu ikisini içeri attığım zaman, tabii şu anda camı yok ama buranın içerisine giriyor. Size göstermek amacıyla şöyle bir spek'e geçeceğim. Buranın içerisine şuraya giriyor. Daha sonra gerekli şey craftlanıp buradan gelip buradan dışarı atılıyor. Daha sonra buradaki chest'e geliyor. Gördüğünüz gibi 3 tane turbine blade geldi. Bu arada şu şeyler çok rahatsız edici olmaya başladı. Gidelim bir uyuyalım. Şimdi turbine blade'lerle artık şuradaki fluid mixer'i craftlayabiliriz. Ne yapıyorduk? Öncelikle şöyle rotor. Daha sonra da şöyle mikserimizi craftlıyoruz. Bunun yine basınca ihtiyacı var. Basınca ihtiyacı olanlar da şöyle max pressure 5 bar şeklinde gösteriyor. Onu daha şu tarafa bağlayabiliriz direkt şuraya. Bir gidin artık ya. Burası da gördüğünüz gibi basınç aldı. Şimdi buranın içerisinde benim 2 farklı sıvıyı aktarmam gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de bu. İkisini de aktardım. Artık bu çalışmaya başladı. Bunları da hızlandırabiliyoruz. Ama çok hızlandırırsak çok fazla hava yemeye başlar. Gördüğünüz gibi biyodizel elde etmeye başladık. Yanında da gliserol vermeye başladı. Şimdi biz biyodizeli ne yapıyorduk? Biyodizeli Thermonumeric Processing Plant'ten geçiriyorduk. Gelelim onu da bir craftlayalım. Bu arada buradaki craft hala bitmedi. Şöyle bakarsak 51. dakikasındayız. Thermonumeric Processing Plant ile craftladık. Bunun sıcaklığa ihtiyacı var, basınca ihtiyacı var. İkisini de koyacağız. Basın için şuraya koyabiliriz direkt. Buradan alır. Şunu biraz daha hızlandıralım bir iki kere. Çünkü gördüğünüz gibi bunlara basınç dağıttığı için basıncı azaldı. Bu arada burası da bayağı bir yavaş çalışıyormuş ya. Şöyle hızlandıracağım, biraz daha fazla buradaki biyodizelden elde edelim. Şu gliseride de alalım ki buradaki depo dolmasın. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki Thermo Processing Plant'e bizim alttan aldığımız şeyi vermemiz gerekiyor. Yani şuradaki biyodizeli vermemiz gerekiyor. Bunu da muhtemelen şöyle alabiliyoruzdur, bir bakalım. Aynen alabildik. Buraya aktardım. Şimdi bu direkt olarak çalışmadı. Neden? Onun da sebebi var. Birincisi bunların içerisine kömür koymamız gerekiyor ya da charcoal. Yukarısı için charcoal gerekiyormuş. Charcoal koyacağız. İkincisi burada minimum 100 derece sıcaklık istiyor. Yani bunu bir ısıtmamız lazım. Şöyle charcoal'u içeri atıyorum. Sıcaklık yetmiyor, şu anda 28 derecedeyiz. Peki bunu nasıl ısıtıyoruz? Bunun da yöntemleri var. Direkt Pneumatic Craft'ın yöntemiyle gideceğim ben. Böyle Vortex Tube yazarsak şununla beraber ısıtma yapabiliyoruz. Bunu aldım. Şimdi buna bakarsak şöyle bir koyacağım. Bir tane kırmızı yüzü var. Bir tane de mavi yüzü var. Mavi yüzünü soğutmaya çalışır. Kırmızı yüzünü ısıtmaya çalışır. Buna basınç verdiğiniz zaman. Yani bizim kırmızı yüzünü bu tarafa bakacak şekilde koymamız lazım. Bunu da şöyle üst tarafına koysak aslında ters oldu. Normal tıklasak. Normal tıklayamıyoruz. O zaman yukarı bir şey koyup yukarıdan tıklamamız lazım. Ya da bunun virencini yapıp çevirebilirsiniz ama virencine şu an uğraşmayacağım. Direkt olarak şöyle koysak
Alt tarafı kırmızı yüzde oldu gördüğünüz gibi. Buna sadece enerji bağlayacağız. Yani buranın havasını bağlayacağız. Şöyle yaptık. Burası yavaş yavaş alt tarafını ısıtmaya, üst tarafını da soğutmaya başladı. Buraya destek olmak istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Numenic Craft içerisinde heat pipe'lar var. Şunlardan craftlayabiliriz şöyle thermal logging ile beraber. Bu arada thermal logging'i de bağlayabiliriz oradaki makineye. Şöyle heat pipe'ı yaptım. Bir de heatsink yapmak istiyorum. Bunlar bizim işlemcimizin üzerinde olan soğutma gibi düşünebilirsiniz. Mesela ben bunu buraya bağladım. Bunun etrafına şöyle heatsinkler koyuyorum. Bu heatsinkler buradaki havayı dışarıya aktardığı için burası daha fazla soğumaya çalışıyor. Burası daha fazla soğumaya çalıştığı için de alt taraf daha fazla ısınıyor. Gördüğünüz gibi burayı ısıtabiliyoruz. Bu arada problemlere bakarsak şu anda 6 yüzünden 2 tanesi kapalı diyor. Bizim bunun şöyle yüzlerini kapamamız lazım. Daha doğrusu 6 yüzünden 200 açık diyor. Yanlış söyledim orayı. Gördüğünüz gibi bu şekilde de plastik elde ettik. Şimdi plastiği bir toplayalım. Şöyle topladım plastiği. Artık molten plastiğimiz de var. Peki bu plastiği ne yapacağız? Bu plastiği iki şekilde kullanabiliriz. Daha verimli olması açısından aslında ikinci şeklinde de size gösterebilirim. Şöyle heat yazıyorum tekrardan. Heat frame diye bir şey var. Bir tane bundan craftlayacağım. Bir tane de chest almak istiyorum. Şu yukarıdaki hava aktardığım yüzü bir aktarmayalım. Buraya chest'i koydum. Daha sonra bu chest'in üzerine de şöyle heatsink'i takıyorum. Gördüğünüz gibi burası yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Şu anda 7 derece. Tabii ki de alttaki sıcaklık dağıtmadığı için şu anda çok fazla soğumuyor. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Şunları bir kıralım. Etrafa sıcaklık daha fazla yayılsın. Bu daha fazla ısı üretmeye çalışsın. Burası daha fazla soğusun onunla beraber. Şimdi buranın biraz ben soğumasını bekleyeceğim ama çok fazla da soğuyormuş gibi gözükmüyor şuradan dolayı. Gerçi basıncımız çok düşmüş ondan kaynaklı oluyor. Burası tabii ki de bir tane makineyle çalıştığı için basıncı yetmedi 3 tane makineye birden. Ben şurada biraz bekleyeyim. Hem burası soğusun hem burası ısınsın. Şuradaki plastikler biraz oluşsun. Bunların biraz ısınsın falan. Daha sonra tekrardan devam edelim. Şu üst tarafa bakarsak bunun sıcaklığı eksi 272 derece yani mutlak sıfıra gelmiş. Şimdi artık buranın içerisinde bunun oluyor mu bilmiyorum ama bunda olmuyormuş. Bunu kendi tankından yapmamız lazım. Şöyle basit tankını yapalım Numenic Craft'ın. Buranın içerisine neyi aktarıyorum? Buradaki molten plastikleri aktarıyorum. Daha sonra bunu kıracağım. Bunu da içerisinde sıvı duruyor. Buraya attığım zaman artık bunları işliyor. Normalde şöyle bakarsak plastik üretimine. Bunu normal dünyaya koyduğumuz zaman yani invert yazıyor burada. Bir taneden bir tane veriyor. Ama bunu soğutursak şöyle bakarsak %1 şans yani her derece için %1 ekstra plastik şansı geliyormuş ve maksimum 1.75 yani 75 derece burayı soğutursanız 1.75'lik bir çıkış alıyorsunuz. Yani şöyle eksi 75'e kadar buranın içerisinde bunu tutuyoruz. Eksi 75 olduğunda alıyoruz. Biraz daha soğumasını bekliyoruz. Bu şekilde daha fazla plastik elde edebiliyoruz. Şimdilik şöyle 41 tane plastik elde ettik. Bu bizim için yeterli olacaktır. Şimdi ne yapıyorduk en son? Empty PCB yapmaya çalışıyorduk. Bunun için şöyle redstone torch, gold nugget ya da copper nugget ve buradaki plastik sheet'i koyduğumuzda 3 tane alıyoruz. Bundan kaçlı set yapalım? Bir bakalım şurasının kaç tane istiyor diye. Bir buraya lazım. 2, 3, 4 ve toplam 5 tane lazım sanırsam. Yani 2 set yapsak bize yeterli oluyor gibi gözüküyor. Geliyorum şöyle gerekli malzemeleri buranın içerisine atıyorum. Burada işlendikten sonra bizim bu tarafta çıkış verecektir. Çıkış olarak da bize empty PCB verecek. Şimdi empty PCB'yi direkt olarak kullanmıyoruz. Şöyle yapacağız öncelikle. Bunu bir UV light'tan geçirmemiz lazım bizim. Yani öncelikle bir Amatron tablet yapıyoruz. Amatron tabletle beraber ihtiyacımız olan şeyi bir satın almamız lazım. Şöyle Amatron tableti craftladık. Bunu bir şarj etmemiz lazım. Direkt olarak buralarda şarj edemiyoruz. O yüzden bir de Numenic Craft'ın şöyle charging station'ını yapmamız lazım. Şöyle geldik charging station'ı yaptık. Onu da tekrar şuradan nereye bağlasak üst tarafa koyalım bu sefer. Üst tarafa bağladık. Gördüğünüz gibi bunun içerisinde basınç gelmeye başladı. Bunda çok fazla basınç birikmesine gerek yok ama bir miktar birikse iyi olur. Şöyle empty PCB'lerimiz de geldi. Bunları da alalım. Şimdi bunların alt tarafında Edge Success Chance 0 yazıyor. Yani bizim bunun başarı oranını arttırmamız lazım. Şu anda %0. Şöyle Amazon tableti alıyorum. 1.5 doldu içerisine. 1.5 muhtemelen bize yeterli olacaktır. Şimdi bizim bir tane chest belirlememiz gerekiyor giriş çıkış için. Burayı belirleyebilirim direkt. Burayı açtım. Şimdi ne gerekiyordu bize ona bir bakalım tekrardan. Şunu yapmak için. PCB Blueprint gerekiyor. Bundan yapacağız. Şurada gördüğünüz gibi bundan satıyor. Bizim Emerald almamız lazım biraz üzerimize. Emerald'ı aldım. Emerald'ı şuradaki sandığın içerisine koyuyorum. Daha sonra buraya geldim. Sağ tıkladım. Bir yazdı burada. Place order dedim. Bir tane şimdi drone gelecek bir taraftan. Şöyle gördüğünüz gibi drone geldi. Bizim buradaki Emerald'larımızı aldı götürdü. Sonra bir tane daha drone gelecek. Sanırsam duvarın içinden geçiyor. Aynen şöyle geldi. Buraya geldi. Bizim ihtiyacımız olan şeyi koydu. Programming drill mi? Ben bunu almadım ki. Yanlış şey mi koydu bu? Ben bunu mu aldım? Neyse yanlış şey aldık ama olsun.
Şunu alacaktım. Yanlışlıkla aldım. Şöyle bir tane daha verelim. Hem bundan aldım hem şundan aldım. İkisini birden satın aldım. Bu arada farklı droplar da var. Şöyle farklı alabileceğiniz şeyler var. Satabileceğiniz şeyler var. Bir de eğer sunucuda oynuyorsanız burada kendi custom trade'inizi oluşturabiliyorsunuz. Sunucudaki diğer arkadaşlara bir şeyler satıp onlardan bir şeyler satın alabilirsiniz. Şöyle gerekli şeyleri bize verdi. Bunları bir alalım. Şuna ihtiyacımız olacak mı? Burası sade drill, burası laser artı drill. Buna ihtiyacımız olmayacak muhtemelen. Şimdi artık gelelim şuradaki UV Lightbox'ı craftlamaya. Bunu craftlıyoruz. Şimdi bunun da basınca ihtiyacı var. Burada gördüğünüz gibi birçok şeyin basınca ihtiyacı oluyor. Onu da şöyle koyalım. Buraya biraz daha kömür takviyesi yapmamız gerekiyor. Normalde Numenic Craft'ta ilerleyecekseniz bu şekilde yapmak biraz mantıklı değil. Daha iyi kompresörler falan var. Biz burada sadece ihtiyacımız kadar gireceğimiz için çok fazla uğraşmıyorum. Şimdi buranın içerisine empty PCB'yi attım. Gördüğünüz gibi alttaki success chance'i yavaş yavaş artıyor. Ama bu bayağı bir basınç da yiyor. Haberiniz olsun. Bunların hepsini 6 tanesini ben buradan geçireyim. Hepsi %100 olsun. Bu arada %100'e yaklaştıkça daha da zor olmaya başlıyor bu. Hepsi %100 olsun, sonra tekrardan devam edelim. Şöyle bayağı bir hızlandıra yaptım burayı. Şöyle 6.'sı da oluyor. 5 saniyede olur herhalde. Aynen 6.'sı da oldu. Şimdi artık bunları etching tankın içerisinden geçireceğiz. Tabii ki de bize ne lazım? Buradaki etching asit lazım. Yani bir de etching asit yapacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle bunun sıvısına bakıyorsanız buradan bulamazsınız. Bunun bucket haline bakmanız lazım. Ne gerekiyor? Molten plastik zaten bizde var. Gunpowder, Spider Eye ve Rotten Flesh. Şimdi geldim bunlardan aldım. Şöyle ikişer tane bunlardan koymamız gerekiyor içeriye. Bir tane plastik, ikişer tane de bundan koydum. Bunlar artık bize etching asit verecek. Burada bir kova yapmanız yeterli. 4 kovalık bir deposu var ama bir kova da yeterli oluyor. Ayrıca bunun herhangi bir basınca ihtiyacı yok. Şöyle bir bakalım, belki basıncı yetmiyordur. Birinin üzerinde yetiyor. Her türlü olacak bu, birazdan olur. Diğer malzemeleri alıyor. Şu anda buranın içerisinde speed upgrade olmadığı için malzemeleri yavaş yavaş aktarıyor. Şöyle craft'ı yaptı sanırsam. Etching bucket da buraya geldi. Bunu artık buranın içerisine koyuyorum. Burası gördüğünüz gibi yavaş yavaş access chance'i artmaya başladı. Bunu da hızlandırabiliriz. Hızlandırdığım zaman gördüğünüz gibi çok daha hızlı oluşuyor. Bunlar bir %100 olsun. Gördüğünüz gibi unassembled PCB'yi bu şekilde elde etmiş olduk. Şimdi unassembled PCB ile beraber buradaki assembly platformları yapacağız. Öncelikle tabii ki de bunu finished PCB'ye çevirmemiz gerekiyor. Yani bize kapasitör ve transistör gerekiyor. Onların da yapılmış şu şekilde size göstereyim. Daha sonra ben kendim craftlayayım bunları. Gördüğünüz gibi çok zor değil. Buradaki kısımda craftlayacağım. Şöyle gerekli malzemelerin bunlar olması lazım. Bir bunları içeriye atıyorum. Bunlar bir craftlansın. Daha sonra burada transistörlerle ve kapasitörler çıkmış olacak. Şöyle bakarsak transistörler ve kapasitörler geldi. Artık bunlarla beraber unassembled PCB'yi finished PCB haline çevirebiliriz. 6 tane bundan yaptık. Şimdi artık bunlarla beraber de assembly PCB'leri assembly line'ı kurabiliriz. Şöyle gelelim bunları craftlamaya başlayalım. Birincisi tamam. İkincisi şöyle. Üçüncüsünde malzemeleri var. Üçüncüsü de tamam. Dördüncüsü laser. Bunun için kırmızı cam istiyor burada. İlla kırmızı olması gerekiyor. Kırmızı camı da attık içeriye. Dördüncüyü de craftladık. Beşincisi de şöyle. Bunların beşini de craftlamış olduk. Şimdi gelelim bunların build'ine. Bunları da artık şuna da ihtiyacımız yok bu arada. Bunu da kırabiliriz. Bunu da attık. Nasıl build'leyeceğiz bunu? Şimdi birincisi bunların şuradaki assembly platform kısmı. Bu arada ben bir tane malzemesini eksik craftlamışım. Şuradan ne yapacağız? Şöyle bakarsak assembly controller yapacağız. Bunu görmemişim niyeyse. Şöyle gelin bunu da craftlayalım. Daha sonra bunu şöyle bağlıyoruz. Şimdi buradaki yüz, yanlış hatırlamıyorsam direkt pipe'a bağlanan yüz. Şöyle bakarsak pipe'a gördüğünüz gibi bağlandı. Burası tamam. Daha sonra ortaya bunu koyacağız. Daha sonra bunun 4 tane kenarına bizim şuradaki drill'leri koymamız gerekiyor. Burası laser. Input output'u nereye koysak? Mesela input bu taraftan olsun. Output'u arka tarafı olsun. Input output'u böyle yaptık. Bir tane de drill koyduk. Şu şekilde bir build'i var yani. Daha sonra bunu buraya bağlıyoruz. Hava alsın. Şuradaki tube'u yine de ben koyacağım safety modülü ne olur ne olmaz diye. Biraz ters tarafa koyduk ama çalışır diye düşünüyorum. Şimdi artık buraya da gördüğünüz gibi basınç gelmeye başladı. Burada ne build'leyeceğiz? Öncelikle şunu, yani buradaki programı buranın içerisine atıyoruz. Buna bir program lazım. Artı 3 farın üzerinde basınç lazımmış. Bu da tamam. Şimdi bizim ilk önce aerial interface yapmamız için buradaki Advanced Pressure Tube'dan lazım. Advanced Pressure Tube'u nasıl yapıyoruz? Buranın içerisinden Block of Compressed Iron ya da Pressure Chamber Wall geçiriyoruz. Direkt şundan yapabiliriz. Compressed Iron'ı alalım. Compressed Iron'la yapalım. Şöyle bir tane bloğunu aldım. Şimdi bunlara bir de input output chest'leri lazım. Ya da envanteri lazım. Herhangi bir şey olabiliyor. Şimdi input'un yanına, yani şuraya bunu koyacağım. Output da buradaydı. Herhangi bir yanına da bunu koydum. Şimdi buranın içerisine compressed iron'ı attığım zaman buradaki input yüzü çok yavaş bir şekilde buraya gelip bunu alacaktır. Bunu şuradan hızlandırabiliyorsunuz diye hatırlıyorum.
Ya da buna speed upgrade mi vererek bir şekilde hızlandırılıyordu bunlar. Sanırsam speed upgrade vereceğiz. Hangisi ana yüz bilmiyorum. O yüzden böyle hızlandırılmadı. Şimdi gördüğünüz gibi geldi bunu çok yavaş bir şekilde buraya yerleştirdi. Daha sonra tabii ki de basıncımız yetmedi. Biraz daha basınç lazım. Umarım patlatmayız. Çok hızlandırdık sanki ama. Umarım şuradaki safety modül yeterli olur. Burayı bilerek hızlandıracağım. Yine de patladı. Neyse şurası çalışıyor. Gördüğünüz gibi ikinci alet geldi. Buradaki şeyi işledi. Ne verdi bize? Buradan gerekli olan şeyi verdi. Şuraya bir tane daha ben kompresör yapacağım. Tekrardan burası bir çalışmaya başlasın. Gördüğünüz gibi buradaki işini bitirdi ve Advanced halini almış olduk. Şimdi Advanced'la ne yapacaktık ona bir gelelim. Buraya bakarsak Aerial Interface yapacaktık bu Advanced'la beraber. Artık bunu sanırsam craftlayabiliriz. Bir bakalım ekstra bir şey istiyor mu? Omnidirectional Hopper istiyor. Burası kolay. Bunu yaptık. Daha sonraki şeyler gördüğünüz gibi var. Aerial Interface'te bu şekilde yapmış olduk ve artık buradaki kısma erişimimiz açıldı. Bunu da gelelim şuraya yerleştirelim. Burası altta olacak. Neyi bekliyoruz? Sadece 256 milyonluk craftları bekliyoruz. Gördüğünüz gibi 1 saat 18 dakika olmuş ve hala 1 saat 20 dakika ve hala bunlar craftlanmaya devam ediyor. Mecburen bunları bekleyeceğim. Bunların craftı tamamlandı. Gördüğünüz gibi 2 tane 256 artık bize geldi. Bunun içerisinde ne doluyor ya? Enerji doluyor. Umarım sorun olmaz bunların enerjili olması. Bir bakalım. Eğer sorun olmayacaksa şuranın craftı tamam olması lazım. Sorun olacaksa da buna yapabileceğim bir şey yok açıkçası. Aynen sorun olmadı. Güzel. Bunu da bu şekilde craftlamış olduk. Şuradaki bir adımı daha tamamlamış olduk gördüğünüz gibi. Böyle çok ufak bir boyutla yani çok kasmadan ufacık bir boyutla yaklaşık 1 saat gibi bir sürede buradaki Numeric Craft Chapter'ını da tamamlamış olduk. O zaman bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.